arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videomu ilk defa izliyorsanız ben Filiz. Bugün sizin için muhteşem bir Alman tatlısı yapacağım. Tatlının ismi Schwarzwälder Kirschtorte im Glas. Biraz uzun oldu ama idare edin. Türkçesi bardakta kara orman tatlısı. Bu tatlıya gerçekten bayılacaksınız. Zaten kara orman pastasını muhtemelen bilmeyeniniz yoktur. Muhteşem bir tadı var. Ama bardaktaki kara orman tatlısında mutlaka denemenizi öneriyorum. Çünkü misafirlerime ikram ettim. Her defasında çok olumlu, çok güzel iltifatlar aldım. Onu belirteyim. Bence bu tatlıyı mutlaka bir kenara not edin. Ve özellikle yazın sıcak günlerde serin serin, inanın çok iyi gelecek size de. Ayrıca bu tatlı tarifim benim sevgili arkadaşım Bianca'nın tarifi. Yaklaşık olarak ben 3 yıl önce bu tarifi almıştım. O günden bugüne ara ara yapıyorum. Arkadaşım Bianca da hatırlarsınız ki geçen yaz ben ve çocuklarım Schwarzwald'e, yani Kara Orman'a, bu tatlının ve pastanın ana merkezine tatile gitmiştik. Bu videoları da izleyebilirsiniz. Onlar epeyce bir altta kaldı ama dileyen olursa linklerini bırakabilirim. Oldukça keyifli, oldukça güzel bir tatil yapmıştık. Çok da böyle acemiliğime gelmişti aslında videolar konusunda ama olsun, bence izlemeye değer güzel bir an olarak kaldı. Şimdi vakit kaybetmeden size hemen tatlımın tarifini veriyorum. Malzemeler: üzeri için rendelenmiş çikolata. Ben bu çikolata rendesini kullanacağım. Miktarının aslında çok fazla önemi yok. Bunu dilediğiniz şekilde, dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Bir fiske tuz, 400 gram süzülmüş kiraz konservesi, 2 adet vanilya. Bunun bir tanesini kremalı karışıma karıştıracağız. Diğerini de yoğurtlu karışıma karıştıracağız. 1 adet limonun suyu, 3 yemek kaşığı toz şeker, 400 gram krema mutlaka soğuk olacak, 500 gram da süzme yoğurt. Öncelikle yoğurtlu kremamızı hazırlayalım. Ben yoğurdumu karıştırma kabıma aldım. İçerisine 1 limonun suyunu, şekeri, tuzu ve vanilyayı ekliyorum. İçerisindeki şeker eriyene kadar mikserimle yüksek devirde karıştırıyorum. Kremam hazır. Şöyle size hemen göstereyim. Oldukça ekşili, böyle kalori kontrollü, çok fazla tatlı olmayan bir krema elde ettim. Şimdi hemen ikinci kremamı yapmaya başlıyorum. Gelelim diğer kremaya. Ben hemen kremaları karıştırma kabıma döktüm. Bunun üzerine de vanilya ilave ediyorum ve sert, kıvamlı bir krema elde edene kadar karıştıracağım. Kremanın soğuk olmasına özen gösteriyoruz. Kıvamı yerinde olan muhteşem bir krema elde ettim, her zamanki gibi. Şimdi bu kremanın yarısını diğer hazırlamış olduğum yoğurtlu karışımımın içerisine boşaltacağım. Fakat yarısından fazlasını boşaltacağım. Bir kısmını da biraz sonra tatlımın üzerini süslemek için kullanacağım.
Ne kadar kaldığını da göstereyim size. Yani bir krema pompasının içerisine girmeyecek kadar az bıraktım. Şöyle gösteriyorum. Görebildiniz mi? Şu şekilde. Şimdi bunların ikisini yaklaşık olarak 2 dakika kadar tekrar karıştırıyorum. Ve kremam hazır. Çok güzel bir krema elde ettim. Şimdi bu kremamın tamamını krema pompamın içerisine boca edeceğim. Daha sonra ben şu görmüş olduğunuz bardaklarımı kullanacağım sunum için. Detayları biraz sonra tekrar anlatacağım size. Önce sırasıyla kirazımdan tüm sunum kaselerimin en altına biraz ilave ediyorum. Ayrıca bu kirazı ben Metro'dan almıştım. Bilginiz olsun. İçerisinde çekirdeği de yok. Şimdi yoğurtlu karışımımı kirazların şöyle şurasına kadar ilave edeceğim. Eğer sizin pompanız yoksa normal bir poşetin köşesini keserek de pompa olarak kullanabilirsiniz. Yalnız ben bu pompamı çok fazla doldurdum. Şöyle. Yoğurtlu karışımımın üzerine çikolata ilave ediyorum. Tatlımız çok aşırı derecede tatlı değil. Aslında bu tatlı çikolatadan lezzetini alacak. Şöyle biraz yayalım. Şimdi tekrar yoğurtlu karışımımla devam ediyorum. Tekrar üzerine kiraz koyuyorum. Şimdi de geri kalan kremamı ilave ediyorum.
Arkadaşlar geri kalan sadece krema ve vanilya ile hazırlamış olduğum kremayı hatırlarsanız birazını ayırmıştım. Kaşıkla dökmek planı içerisindeydim. Fakat size de gösterebilmek için diğer krema pompam kirli olduğu için şöyle temiz bir poşetin içerisine bu kremayı aldım. Ucunu kesiyorum ve bunu da son olarak kremamın üzerine boca ediyorum. Tabii dışına da yapıyorum. Şimdi de kalan çikolata rendemle son olarak tatlımı süslüyorum ve lezzetine lezzet katıyorum. Tatlımız hazır. Şimdi buzdolabında 2 saat dinlendikten sonra afiyetle tatlımızı yiyebiliriz. Şimdi hemen sizin için tatlımın tadına bakacağım. Muhteşem. Şöyle bir tane kirazdan sürükleyerek çıkarıyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten muhteşem olmuş. Emin olun bayılacaksınız. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen videoların devamı için kanalıma abone olmayı, kanalımı bildirimlere açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.